İhtiyaçlarımızı fark edebiliriz. Yani ne istediğimizi gerçekten biliyor muyuz? Bu isteklerimiz mantıklı istekler mi? Ya da karşı tarafın yapabileceği, çok mantıklıdır. Bir kadının bir erkekten bekleyeceği normal bir şey bekliyor olabiliriz ama benim eşimin fıtratına uygun bir beklenti değildir bu. Normalde de zaten evlenmeden önce, benimle ilişki kurmadan önce de yaptığı bir şey değildir ve benden yani yapmasını beklemem. Evet, yani bekleyebilirim ama gerçekleşmeme ihtimali yüksek bir beklentidir bu. Dolayısıyla benim evet ihtiyaçlarım ne? Karşımdakinden bekleyebilir miyim böyle bir şeyi? O bunu yapmak ister mi, istemez mi noktasında açık bir iletişim kurabilmek. Kendimizle, fark etme noktasında kendimizle, sonra bu farkındalıklarımızı, taleplerimizi, beklentilerimizi iletme noktasında karşımızdakiyle güzel bir iletişim kurmak demek. Yani kartlarımızı açık oynamak tabiri caizse. Evet, biz böyleyiz, şunu mu istiyoruz, bunu mu istiyoruz? Sonra ilişki değişen bir şey. Yani başta böyleydik, işte bir aile şirketi kurduk dedik ya, işte misyonumuz belli, vizyonumuz belli vesaire. Bu ilelebet böyle devam edecek değil mi? Şimdi bugün biz ekonomik anlamda da bir şirket kurduğumuzda niyetimiz önce şu pazara girmek, şu ürünü bu kadar sayıda üretmek olabilir. Ama bakıyoruz ki satamıyoruz, değil mi? O zaman değiştiriyoruz ya da burada işlemiyor, pazarın yerini değiştiriyoruz. İşte malzemeyi değiştiriyoruz, belki işte amblemini değiştiriyoruz, markanın ambalajını değiştiriyoruz. Her neyse bir şekilde değişimlere uğratıyoruz. İlişkinin içerisinde de aynı şekilde evet başta beklentilerimiz böyle, ihtiyaçlarımız böyle, verebileceklerimiz, alabileceklerimiz böyle. Ama bir bakacağız ki işin içerisinde tekrar bu denklemlere konuşacağız. Tekrar bir araya geleceğiz. Tartışacağız evet ama çatışma anlamındaki tartışmadan bahsediyoruz. Kavga etmeyeceğiz. Ve bu şekilde konuşabilmek. Ve üçüncüsü de güven duygusu. Yani eşim benden bir şey istediğinde bunun altına bir altyazı koymamak. Yani benden su istiyor düşündüğüm zaman, benden çay istiyor, benden işte şunu getirmemi istiyor, benden şu kadar işte şu eve şu eşyayı almamı istiyor da ben bunun altına altyazı getirdiğimde kendimi kullanılmış gibi hissedebiliyorum. Yani kendi ayağı da var, niye kalkıp kendisi almıyor dediğimde aslında kendimi kullanılmış hissediyorum. Ya da işte bazı ifadeleri normalde dinlenmek istediğini daha güzel ifade edebilirken al şu çocuğunu dediği zaman ben onu başka türlü okumuş oluyorum. Hem kendimi ifade ediş biçimimde hem de ona belki de düz bir ifadesi var ama ben altyazı geçtiğimde burada bir güvensizliğin olduğunu hissediyorsunuz. İlişkide bir güven tam olarak oturmamış oluyor. Evet, niçin istiyor, neden istiyor, beni kullanıyor mu, şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor diye düşünebiliriz. Düşüncesizlikten mi gerçekten bir insan art niyetle ben yapmayayım o yapsın diye mi farkını ayırt etmekten geçebilir? Çünkü hakikaten bir erkek bir kadının ihtiyaçlarının çok farkında olmayabilir. Yine bir kadın da bir erkeğin ihtiyaçlarını cinsiyet farkından, yaşanmışlıklardan, kendi aile rollerindeki başka biçimleri ezberleyişinden ötürü çok anlamamış da olabilir. Gerçekten hiçbir kötü niyeti olmadan sadece düşünemediği için de bir şeyleri yapmıyor ya da yapıyor olabilir. Buradaki fark gerçekten düşüncesizlik mi yapıyor yoksa hakikaten mi burada bir denklemi bile isteye, yani beni terbiye etmek ister gibi, beni bir kadınlık bir erkeklik rolüne getirmek ister gibi bunu mu getirebiliyor? Bir de şu var, evlilikteki dengesizlik sadece bir şeyleri yapma, hizmet etme, alma verme dengesini burada söylemiyoruz. Değişimle de böyle. Mesela birçok insan aile terapisine geldiğinde, aile koçluğuna, aile danışmanına kime gidiyorsa gittiğinde hep şuna gider. Problem bende değil, onda, dolayısıyla o değişsin. Şimdi bakın sadece onun değişeceği bir şeyde de yine bir dengesizlik söz konusu. Halbuki bir ilişkide iki tarafta değişir. Veya hala hazırda bir problem varsa iki tarafın da değişmesi gereken yanları olabilir. Ölçütü değişebilir, tarzları değişebilir, alanları değişebilir. Biri şu konudadır, biri bu konudadır. Ama nihayetinde ikisi de bu ilişki bizim. Biz bu ilişkiyi sahipleniyoruz ve bunu nasıl düzeltebiliriz diye geliyorsa bir danışmanın önüne, bir koçun önüne, evet orada o kişiye yardımcı olabilmeniz, ilişkilerini aynı tutabilmeniz, ilişkilerini aslında orada bir konu mankeni yaparak kendilerini bulabilmelerine dair, kendilerine bir ayna tutabilmeniz söz konusu olabiliyor. Ama aksi takdirde ne oluyor? Değişimi de yine karşı taraftan bekleyen, yine bir dengesizlik, yine bir alma verme konusunda, manevi anlamda bu ilişkiye yatırım yapma noktasında da bir haksızlık yapılmış oluyor. Hatta benim burada olmam lazım diye gelen, yani zorunlulukla, aslında problem bende değil eşimde ama işte benim de burada olmam lazım yani eş statüsünden diye gelen insanları görme ihtimaliniz doğabiliyor. Ve ne yazık ki bu insanlara yardım etme ihtimaliniz de söz konusu olamıyor. Bizim tek şeyimiz şu, biz eğer evlenmeyi göze alıyorsak, bir ilişkinin içerisine giriyorsak, bir yere imza atıyorsak, bu ailenin içerisine imza atıyorsak, şunun altına imza atıyoruz.
Ben alıcılığa da vericiliğe de imza atıyorum aslında. Ben adaletli olmaya da aslında imza atıyorum. Merhametli olmaya da imza atıyorum. Şefkatli olmaya da imza atıyorum. Bütün bunları karşımdaki insandan talep etmeye de imza atmış oluyorum. Ve bizi imza atıyorum. Ve bu bizin içerisinde benimi de var ederek biz olabileceğimi, eşimin de benini var ederek biz olmasına izin vereceğime de imza atıyorum. Sanırım bunu unutmasak bayağı bir dengeyi sağlamış oluruz. Peki, teşekkür ederim.